nasıl elde edilir bu özgüven? Yani herkeste aynı seviyede, aynı derecede özgüven olmayabilir. Ama bazı temel teknikleri, unsurları var. En başta kendimizi tanımamız gerekiyor. Kendini tanı. Ee, Eskiler şöyle der, ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmez isen bu nice okumaktır. Yunus Emre'nin çok güzel bir beytidir bu. Kendini bilmen lazım. Özelliklerini, güçlü yanlarını, gelişmesi gereken özelliklerini, nereye odaklanman gerektiğini, neyden keyif aldığını, neyden zevk aldığını, bunları iyi bilmen gerekiyor. Neyi en iyi yapabilirsin, neyde sıkıntı ya da zorluk çekebilirsin. Bu çünkü insanların mizaçlarıyla da ilgili bir konu. O yüzden kendimizi çok iyi tanıyacağız. Bir sonraki konu teknik olumlu düşünmek. Olumlu düşünmek. Şöyle hemen örnek vereyim size. Karşılaştığımız olaylar, zorluklar da bazen takılıp kalırız. Yani o olumsuz taraflarını çok abartabiliriz, çok düşünürüz ve oradan çıkamayız. Aslında geçmişe çok takılı kalmadan şu anki mevcut imkanlarımla, mevcut şartlarda neyi en iyi biçimde yapabilirim? Buna odaklanmaktır. Olumlu düşünmek bundan bahsetmektir. Olumlu düşünmek umutsuzluk içermemektir. Umutsuzluğa yer vermemektir. Bu şekilde değerlendirmekte fayda var. Olumlu düşünmek, satış kaybedebilirsin. Dünyanın en iyi satıcısı bile kaybeder arkadaşlar. Çünkü bazı unsurlar senin elinde olmayabilir. Orada takılıp kalmayacaksın. Ne kadar emek versen de, belki 3 sene süren bir proje, ne kadar emek versen de oradan çıkmayı, o düştüğün noktadan kalkmayı bileceksin. İşte bunu sağladığın anda özgüveni kazanmış oluyorsun. Peki bir sonraki maddede kendini kabul et. Bu ne demek? Kendi donanımınla, varlığınla bunu tanı dedik ve bunu kabul et. Yani bu neden böyle, bu neden eksik, bu neden fazla, buraya takılmadan bunu kabul etmemiz gerekiyor. Mükemmelliyetçilik, buradaki söylemek istediğim konu aslında o. Aşırı mükemmelliyetçi olmak bizi tedirgin yapar. Çünkü hata yapmaktan korkarız, korkmaya başlarız. Hata yapmaktan korkan insan risk almaz. Risk almayan insanda özgüven olmaz. Çünkü özgüvenli olmak kendini her daim geliştirmeye adamakla, yeni şeyler öğrenmekle olur. Bu da risk almakla bu sonuca ulaşırsın. Risk almadığın oranda özgüvensizsindir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. O yüzden aşırı mükemmelliyetçiliğe hayatımızda yer vermiyoruz. Ulaşılabilir ve ölçülebilir kendimize hedefler tanımlamalıyız. Unutmayın, ölçülebilir ve erişilebilir. Bu çok önemli. Çünkü ölçemediğim bir şeyi, bir hedefi sonucunu değerlendiremem, analiz edemem. Eğer analiz edemediğim, değerlendiremediğim bir hedef varsa önümde, kendi hayatımda, o zaman bu hedefin bir anlamı kalmamış oluyor. Tamam mı? Bunu sağladığım anda mesela bir yıl boyunca haftada 2 gün spor yapacağım. Ölçülebilir ve erişilebilir bir hedef. Ya da yepyeni bir dil öğreneceğim. 2 sene boyunca buna kendimi odaklayacağım. Haftada 3 saat ders alacağım. Erişilebilir. Buna eriştiğin ve ölçümlediğin müddetçe özgüvenin artar. Çünkü zamanla yapabildiğini, o zorlukları aşabildiğini görmüş olursun. Bu da senin özgüvenini artırmakta çok önemli bir faktör olur. Diğer bir madde beden dilini geliştir.
Önceki aktif dinleme, etkili konuşma videolarında da çok belirttim. Beden dili bizi doğrudan yansıtır arkadaşlar. Doğrudan yansıtır. Beden dilinde en önemli özellikler güler yüzlü olmak, gülümsemek, göz temasını doğru kurabilmek, dik durabilmek, omuzlar yukarıda olmasını sağlayarak konuşabilmek, insanlara doğrudan dönüp konuşmak, dik durabilmek. Dik durmak zaten özgüvenli olmanın en büyük işaretidir. Bir şöyle durmak vardır, bir de dik durmak vardır. Her zaman. O yüzden özgüvenli bir duruş elde etmek, özgüvenli olmak adına beden dilimizdeki eksik yaptığımız şeyleri geliştirmemiz bu konuda önemli olacaktır. Az önce biraz değindim. Yeni beceriler edinmek. Gelişmeyen, risk almayan kişi özgüvenli olamaz. Yeni beceriler demek, yeni zorluklar demektir. Konfor alanından çıkmak demektir. Evet, zevk alabilirsin ama her zevk aldığın şey kolay olmayabilir. Süreç ister, emek ister, efor ister. Bunun için üzerinde durabilirsin. Yepyeni bir dil öğrenebilirsin. Donanımını arttırabilirsin. Donanımın arttıkça özgüvenin artacak. Müzik seviyorsan enstrüman çalmayı öğrenebilirsin. Şarkı söylemeyi seviyorsan bir koroya katılabilirsin. Topluluk içerisinde bulunarak özgüvenin artacaktır. Sosyalleşmek de bir özgüven artırıcı unsurdur. Risk alacağız arkadaşlar. Tamam mı? Belli oranda, belli ölçüde, kabul edilebilir oranlarda risk alacağız. Geçmişe çok fazla takılmayacağız. Bir konuyu daha söyleyeyim. Geri bildirim alacağız ve geri bildirim vereceğiz arkadaşlar. Belki bu saydıklarım içerisinde en önemlisi budur. Geri bildirim vermek bir sanattır. Geri bildirim almayı arzulamak da bir o kadar sanattır ve mühimdir arkadaşlar. Çünkü ben karşımdakinin algıladığı kadarım. Ona ne hissettirdiğim önemli. Benim ne düşündüğüm beni bağlar. Benim ona ne hissettirdiğim hem onu hem beni bağlar. Çünkü neden? İlişki, o kişiyle olan ilişki ya da bir grupla olan ilişkin herkesin birbirine ne hissettirdiğiyle ilgilidir. Bunu da anlamak, geliştirmek için geri bildirim almayı öğrenmeliyiz arkadaşlar. Geri bildirim almayı istemeliyiz. Bir kişiden değil, birkaç farklı kişiden, birkaç farklı gruptan, özel hayatındaki insanlardan, iş hayatındaki insanlardan, farklı platformdaki insanlardan geri bildirim alabilirsin. Geri bildirim demek eleştirmek demek değil. Geri bildirim vermek de bir sanat. Bunu belki ayrı bir video yapmakta fayda olacak bununla ilgili. Geri bildirim verirken sadece gelişim noktaları söylenmez. Güçlü yanlar da belirtilir. Olumlu yanlar belirtilir. Güçlü özellikler söylenir. Bununla beraber ihtiyaç halinde ne hissettirdiğin söylenir. Çünkü sen beni olumlu da hissettirebilirsin. İlla olumsuz hissettirmeyeceksin diye bir şey yok. İyi de söylemeliyiz. Bizim toplumumuzun yine genel probleminden bir tanesi. Hep olumsuzu söylemek. Hep olumsuz eleştirilerde bulunmak. İnsanların, şirketlerin yaptığı iyi şeyleri, kaliteli şeyleri övmek neden bize zor geliyor? Hep bir açık arıyoruz, hep bir eleştirmek istiyoruz. Hep bir olumsuz tarafını söylemek istiyoruz. Bu konu önemli. Bunun için ayrı bir video yapacağız.